kibriyle dağları devireceğini sanan bir adam, bir gün tüm servetini kaybedip kapı kapı dolaşacak hale gelse ne yapardınız? Rıza, kasabanın en zengin tüccarıydı. Altınlarına güvenip cami kapısında bekleyen yaşlı bir garibanı tekmeyle kovmaktan çekinmedi. Ancak ilahi adaletin terazisi öylesine hassastır ki, edilen tek bir sessiz ah o devasa serveti bir gecede küle çevirmeye yetti. Kıldığı namazın kibrini örteceğini sanan bu adam, aylar sonra o kovduğu ihtiyarın kapısında donmak üzereyken helallik dilenmek zorunda kalacaktı. İnsan kalbini kırmanın bedeli en ağır olan günah olduğunu hepimize kanıtlayacak bu ibretlik çöküş hikayesine gelin hep birlikte tanık olalım. Kasabanın taş döşeli, dar sokaklarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hummalı bir telaş başlardı. Ama Rıza Efendi'nin dükkanının önündeki sessizlik, onun gücünün ve kibrinin bir göstergesi gibiydi. 45 yaşlarındaki Rıza, bu küçük Anadolu kasabasının en varlıklı tüccarıydı. Simsiyah, özel dikim takım elbisesi, her daim boyalı iskarpinleri ve etrafına yukarıdan bakan keskin gözleriyle geçtiği her yerde saygıdan ziyade bir korku uyandırırdı. İnsanlar ona selam verirken başlarını eğer, dükkanının önünden geçerken adımlarını yavaşlatırlardı. Rıza için para sadece bir araç değil, insanları tarttığı bir teraziydi. Cebinde altını olmayanın onun gözünde zerre kadar değeri yoktu. O sabah da dükkanının oymalı ahşap kapısını ihtişamla açtırmış, çıraklarını sert bir dille azarlayarak güne başlamıştı. Hesap defterlerini karıştırırken yüzündeki o mağrur ifade, her gün biraz daha kazandığı servetin verdiği zehirli bir sarhoşluktan ibaretti. Öğle vakti yaklaştığında cemaate görünmek, o büyük taş caminin en ön safında yerini alıp ne kadar itibarlı bir adam olduğunu herkese bir kez daha kanıtlamak için ağır adımlarla dükkanından çıktı. Camiye giden yol boyunca kimseye tebessüm etmedi. Ona uzatılan çekingen selamlara sadece başını hafifçe eğerek soğuk bir karşılık verdi. Tarihi taş caminin heybetli ahşap kapısına yaklaştığında cemaat yavaş yavaş toparlanıyordu. Avlunun köşesinde 100 yıllık çınar ağacının gölgesinde oturan 70 yaşlarındaki Şükrü amca, üzerine geçirdiği eski, yamalı yün kazağı ve solmuş kasketiyle sessizce bekliyordu. Şükrü amca dilenci değildi, kimseye el açmaz. Sadece cuma günleri avlunun köşesinde durur, halinden anlayanların usulca avucuna bıraktığı 3-5 kuruşla hasta eşine çorba kaynatmaya çalışırdı. İncecik, adeta rüzgarda kırılacakmış gibi duran bedeni ve yüzündeki derin kırışıklıklar, yılların ondan kopardığı umutların iziydi. O an Rıza, parlak iskarpinlerinin tozlanmasından bile rahatsız olarak cami kapısına doğru yöneldiğinde, aceleyle içeri girmeye çalışan telaşlı bir adamın aniden çarpmasıyla dengesini kaybetti ve adımları Şükrü amcanın tam önüne düştü. Rıza'nın o özenle temizlenmiş ayakkabısının ucu, ihtiyarın yıpranmış çarıklarına temas etmişti. Rıza'nın yüzü bir anda öfkeden kıpkırmızı kesildi. Gözlerindeki o kibirli ifade yerini dizginlenemez bir nefrete bıraktı. Sanki dünyanın en büyük hakaretine uğramış gibi kalın ve öfkeli sesiyle avluyu inleterek bağırmaya başladı. "Senin ne işin var burada be adam? Yürü git. Ayağımın dibinde ne dolanıp duruyorsun?" Şükrü amca başını usulca yerden kaldırdı. O yaşlı ve yorgun gözlerinde zerre kadar öfke yoktu. Sadece derin bir kırgınlık ve hüzün vardı. Çatallı sesiyle, "Rıza evladım, ben sana bir şey yapmadım, yoluna çıkmadım," demeye kalmadan, Rıza elinin tersiyle havayı yararak ihtiyarın sözünü kesti. "Defol şuradan, kapıya kilit mi vurduralım senin yüzünden? Her adım başı sizin gibi sefillerle mi uğraşacağız? Namaz kıldığımız yeri de kirletiyorsunuz," diye kükredi. Etraftaki cemaat buz kesmiş, kimse bu varlıklı ve acımasız adama karşı çıkmaya cesaret edememişti. Şükrü amca titreyen elleriyle bastonuna tutunup yavaşça ayağa kalktı. Yutkundu,
Boğazına düğümlenen o koca yumruyu saklamaya çalışarak Rıza'nın gözlerinin içine baktı. Dudaklarından beddua dökülmedi ama yüreğinden kopan o sessiz ah, arşı titretecek kadar ağırdı. İhtiyar adam hiçbir şey söylemeden sadece boynunu büküp ağır adımlarla cami avlusunu terk ederken Rıza ceketinin düğmelerini düzelterek hiçbir şey olmamış gibi göğsünü gere gere o kutsal mekana, en ön safa doğru yürüdü. Kıldığı namazın onu kurtaracağını, verdiği sadakaların bu kibri yıkayacağını sanıyordu. Oysa asıl kıyametinin o an, o yaşlı adamın yere düşen gözyaşında koptuğundan habersizdi. Cuma namazı bitip cemaat dağılırken Rıza, en ön safta yer almanın verdiği o sahte huzurla camiden çıktı. Yüzünde az önce kapıda bir garibanın kalbini paramparça etmemiş gibi rahat, hatta küstah bir ifade vardı. Kasabanın Arnavut kaldırımlı yollarında yürürken, esnafın ona gösterdiği zoraki saygı, kibrini daha da besliyordu. Dükkanına döndüğünde, çırağı Veli'yi yine incir çekirdeğini doldurmayacak bir meseleden ötürü acımasızca azarladı. Rıza için o gün sıradan, kârına kâr kattığı, herkese yukarıdan baktığı günlerden sadece biriydi. Ancak kainatta hiçbir haksızlık karşılıksız kalmaz. Mazlumun sessiz çığlığı eninde sonunda zalimin kapısını çalardı. Rıza'nın kibrinin ağır bedeli o gün batımında usulca şekillenmeye başlamıştı. Rıza, servetine servet katmak için büyük bir risk almış, elindeki tüm nakdi ve gayrimenkullerinin büyük bir kısmını ipotek ettirerek büyük şehirden devasa bir kumaş ve baharat kervanı sipariş etmişti. Bu kervan onun kasabada ve civar köylerde tekel olmasını sağlayacak, gücüne erişilmez bir güç katacaktı. Günler geçtikçe Rıza'nın sabırsızlığı artıyor, gözü yollarda kervanın gelişini bekliyordu. Ancak beklenen müjdeli haber yerine kasabaya sadece felaketin soğuk rüzgarı ulaştı. Bir perşembe ikindisi, Rıza dükkanında kasasındaki altınlarını sayarken kapı büyük bir gürültüyle açıldı. Gelen, kervanın başındaki en güvendiği adamı Bekir'di. Bekir'in üstü başı toz toprak içinde, yüzü is karası ve gözleri dehşetle açılmıştı. Rıza, altın kesesini bir kenara bırakıp kaşlarını çattı. "Ne bu hal Bekir? Kervan nerede? Neden yalnızsın?" diye bağırdı. Bekir dizlerinin üzerine çöktü, zorlukla yutkunarak nefes almaya çalıştı. "Gitti Rıza efendi, hepsi gitti," diyebildi titreyen bir sesle. Rıza'nın yüzündeki o mağrur ifade bir anlığına sarsıldı ama hemen toparlanıp adamın yakasına yapıştı. "Ne demek gitti? Düzgün konuş, delirtme beni." Bekir gözyaşları içinde felaketi anlattı. Kervan dağ geçidinde konaklarken gece yarısı aniden çıkan ve nedeni asla anlaşılamayan bir yangınla kül olmuştu. Ne o paha biçilmez mallar kurtarılabilmişti, ne de arabalar. Her şey Rıza'nın o koca kibri gibi yanıp kül olmuş, geriye sadece kapkara bir enkaz kalmıştı. Rıza duyduklarına inanmak istemedi. Yakasını bıraktığı Bekir'i dükkandan kovarcasına dışarı itti ve atına atladığı gibi felaketin yaşandığı yere doğru dört nala yola çıktı. Sabaha karşı geçide vardığında karşısındaki manzara bir kabustan farksızdı. Yıllarca başkalarının hakkından keserek kimseye acımadan biriktirdiği o devasa servet rüzgarda savrulan siyah küllere dönüşmüştü. O an özel dikim siyah takım elbisesi küllere bulanırken dizlerinin bağı çözüldü ve isli toprağın üzerine yığıldı. Etrafı saran yanık kokusu aslında Rıza'nın biten hayatının, yok olan itibarının kokusuydu. Gözlerindeki o kibirli parıltı sönmüş, yerini dipsiz bir korku ve çaresizlik almıştı. Avuçlarının arasına aldığı küller parmaklarının arasından kayıp giderken, cami kapısında hakaret ederek kovduğu o yaşlı adamın boynunu büküp gidişi nedense bir an gözünün önüne geldi. Küllerin arasından zorlukla ayağa kalktığında kasabaya nasıl döneceğini, o çok güvendiği itibarlı isminin nasıl yerle bir olacağını düşünmekten
aklını kaçıracak gibiydi. İpotek ettiği hanları, dükkanları ve büyük evini kurtarmasının hiçbir yolu kalmamıştı. Şehirden aldığı borçların vadeleri çoktan yaklaşmıştı ve alacaklıların acıması olmadığını o, herkesten daha iyi bilirdi. Çünkü kendisi de yıllarca borcunu bir gün geciktirenin kapısına dayanmış, ocağına incir ağacı dikmekten zerre kadar çekinmemişti. Şimdi o acımasız çark, Rıza'nın kendi boynuna dolanmak üzere dönmeye başlamıştı. Kasabaya doğru dönüş yolunda atının adımları ne kadar ağırsa Rıza'nın kalbindeki yük de o kadar ağırdı. Cami avlusunda ettiği o kibirli laflar rüzgarın uğultusuna karışarak adeta kulaklarında yankılanıyordu. Her adım başı sizin gibi sefillerle mi uğraşacağız? Rıza o küçümsediği sefillerden biri olmaya doğru hızla savrulduğunun dehşetiyle titriyordu. İlahi adaletin terazisi çoktan kurulmuş ve hüküm verilmişti. Çöküş onun için daha yeni başlıyordu. Rıza'nın kasabaya dönüşü gecenin karanlığına sığınarak olmuştu ama felaketin haberi ondan çok önce sokaklara yayılmıştı bile. Ertesi sabah dükkanına gittiğinde kapısında alacaklıların ördüğü o aşılmaz etten duvarla karşılaştı. Şehirden gelen tüccarlar, kasabanın tefecileri ve Rıza'nın zamanında acımasızca ezdiği esnaflar hepsi oradaydı. Rıza'nın o koca kibri, dükkan kapısındaki asma kilidin üzerine vurulan haciz mühürleriyle paramparça oldu. Rıza, titreyen elleriyle itiraz etmeye, zaman istemeye çalıştı. "Bana sadece birkaç ay verin," dedi yalvaran bir sesle, hayatında ilk defa birilerine boyun eğerek. "Hepsini kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Ben Rıza'yım. Koskoca tüccar Rıza." Ancak o kalabalıkta kimsenin yüzünde en ufak bir merhamet kırıntısı yoktu. İçlerinden biri, zamanında Rıza'nın dükkanından 3 kuruşluk borcu yüzünden yaka paça atılan yaşlı bir kumaşçı, acı bir tebessümle öne çıktı. "Sen düştüğünde kimseye zaman vermedin ki Rıza Efendi. Merhamet ekmedin ki bugün merhamet bilesin. Senin adaletin sadece paran kadardı. Paran bitti, adaletin de bitti." Bu söz, Rıza'nın yüzüne inen görünmez ve ağır bir tokat gibiydi. Sadece 3 gün, sadece 3 kısa gün içinde Rıza'nın dünyasındaki tüm o sahte ihtişam tuzla buz oldu. İpotekli konağı yok pahasına satıldı, altındaki atı alındı. O çok güvendiği itibarı kasabanın tozlu yollarında ayaklar altına serildi. Eşi dostu, etrafında pervane olan dal kavukları bir anda buharlaşıp kaybolmuştu. Rıza, yıllarca emek verip haram helal demeden yığdığı servetinden geriye, sadece sırtındaki o simsiyah, özel dikim takım elbisesiyle kala kalmıştı. Ancak o elbise bile artık üzerine bol geliyor, çöken omuzlarından adeta akıyor, onun bir zamanlar sahip olduğu gücün acınası bir kalıntısı gibi duruyordu. Haftalar ayları kovaladığında kasabanın o mağrur tüccarı Rıza, fiziksel olarak da tanınmaz bir hale gelmişti. Kalacak yeri olmadığı için köyün oldukça dışındaki, çatısı akan yıkık dökük bir bağ evine sığınmak zorunda kalmıştı. O her gün boyanan parlak iskarpinlerinin yerini altı delinmiş, uçları yıpranmış çarıklar almış. Her sabah özenle tıraş edilen yüzünü kirli, kırçıllı ve bakımsız bir sakal kaplamıştı. Üzerindeki o pahalı takım elbise yırtılmış, soğuktan korunmak için bulduğu eski yamalarla tutturulmuş, rengi kirden ve güneşten solmuştu. Artık kasaba meydanından geçerken kimse ona selam vermiyor, başını saygıyla eğmiyordu. Aksine insanlar ona acıyarak ya da ibretle bakarak yollarını değiştiriyor, ahali ondan çekiniyordu. Bir zamanlar cebinde altın olmayanı insan yerine koymayan Rıza, şimdi bir somun kuru ekmeğe muhtaç hale gelmişti. Buz gibi bir kış ikindisinde, midesine giren şiddetli kramplarla kasabanın fırınına doğru yürürken, yorgun ayakları onu ister istemez o tarihi taş caminin avlusuna doğru sürükledi. Belki tanıdık bir yüz, eski bir ahbap görür de
halini anlayıp bir kap sıcak çorba verir, umuduyla avlunun köşesinde durakladı. O an soğuk taş duvarın dibine çökmüş halini fark ettiğinde kanı damarlarında adeta dondu. Tam olarak aylar önce Şükrü amcanın oturduğu o aynı köşedeydi. Aynı çaresizlikle, aynı bükülmüş boyunla bekliyordu. Kaderin o muazzam, sessiz ve şaşmaz adaleti Rıza'yı kınadığı şeyin tam kalbine fırlatıp atmıştı. Rıza, soğuktan titreyen çatlamış ellerine, yamalı dizlerine bakarken hüngür hüngür ağlamaya başladı. "Senin ne işin var burada be adam?" diye bağırdığı o kibirli kendi sesi, şimdi kendi vicdanının derinliklerinden yankılanıyor, ruhunu lime lime ediyordu. Rıza, soğuk taş duvarın dibinde ne kadar ağladığını, o dondurucu ayazın iliklerine ne ara bu kadar işlediğini bilmiyordu. Yanından geçip giden insanlar, ona tıpkı aylar önce kendi dükkanının önünden geçen garibanlara baktığı gibi bakıyordu. Görmezden gelerek, adımlarını hızlandırarak ve çoğu zaman yüzlerini tiksintiyle çevirerek, avuçlarında biriken kar taneleri gözyaşlarına karışırken, içinde yanan o vicdan ateşini hiçbir kış soğuğu söndüremiyordu. Rıza artık sadece açlıkla veya barınaksızlıkla değil, çok daha ağır bir yükle, ruhunu ezen bir pişmanlıkla boğuşuyordu. "Helallik!" diye mırıldandı çatlamış, morarmış dudaklarıyla. "Ondan helallik almadan bana bu dünyada da, ahirette de bir nefeslik rahat yok." Titreyen bacaklarına zorla hükmederek duvara tutuna tutuna ayağa kalktı. Yıllarca etrafına korku saldığı, her köşesini kibrinin gölgesiyle kararttığı bu kasabanın sokaklarında şimdi bir hayalet gibi sürünüyordu. Niyeti Şükrü amcayı bulmaktı. Onu bulup ayaklarına kapanmak, o yıpranmış çarıklarını öperek, gururunu hiçe sayarak affetmesi için yalvarmaktı. Kasabanın merkezindeki çay ocağına doğru ağır ağır yürüdü. Eskiden buranın önünden geçerken içerideki herkes saygıyla toparlanır, Çaycı Veli koşa koşa gelip en taze çayı ona ikram etmek için sıraya girerdi. Şimdi ise camın buğusundan içeriye ürkekçe bakarken sobanın etrafında toplanmış kalabalık onu fark ettiğinde yüzlerini hızla başka yöne çevirdiler. Rıza titreyen eliyle ahşap kapıyı yavaşça araladı. İçeri giren dondurucu rüzgarla birlikte herkesin bakışı ona döndü ama kimsenin gözünde bir merhamet belirtisi yoktu. Çaycı Veli elindeki tepsiyi masaya bırakıp sert adımlarla kapıya doğru yöneldi. "Rıza efendi, kusura bakma ama müşteriler rahatsız oluyor. Haydi başka kapıya." Rıza, bir zamanlar emrinde çalışan, yüzüne bakmaya bile çekinen bu adamın sözleri karşısında yutkundu, başını önüne eğdi. "Sadece bir şey soracağım Veli," dedi fısıltıdan farksız, pürüzlü bir sesle. "Cami kapısında bekleyen Şükrü amca nerede oturur bilir misiniz?" İçeride derin, buz gibi bir sessizlik oldu. Arka masalardan yaşlı bir adam Rıza'nın bu perişan halini görüp iç geçirdi. "Yukarı mahallede yıkık değirmenin arkasındaki tek odalı ahşap evde oturur Şükrü," dedi tok bir sesle. "Ama boşuna gitme. Hasta karısı geçen ay vefat etti. Şükrü iyice elden ayaktan düştü evladım. Artık o kapıdan dışarı adım atacak hali kalmadı." Rıza bu sözleri duyduğu an göğsüne ağır bir taş oturmuş gibi hissetti. O ihtiyar adamın hasta eşine bir tas çorba götürebilmek için o cami kapısında beklediğini, kendisinin ise onu oradan tekmeyle ve hakaretlerle nasıl kovduğunu hatırlayınca aldığı nefes boğazına dizildi. Kapıyı yavaşça kapatıp dışarıdaki dondurucu kar fırtınasının içine geri döndü. Yukarı mahalleye giden yokuş, Rıza için adeta bitmek bilmeyen bir çile yolu gibiydi. Altı delik çarıkları kara battıkça ayakları donuyor, incecik, yamalı ceketi rüzgarı zerre kadar kesmiyordu. Her bir adımında "geç kaldım, çok geç kaldım" diye inliyor, ara sıra kara kapaklanıyor, dizlerinin üstünde sürünerek o yokuşu tırmanmaya çalışıyordu. Kibri yüzünden yıktığı o köprüleri,
şimdi kan ağlayan dizleriyle geçmek zorundaydı. Gece yarısına doğru fırtına iyice şiddetini artırmışken, yıkık değirmenin arkasındaki o eğri büğrü, çatısı çökmek üzere olan derme çatma ahşap evin önüne ulaştı. Evin cılız penceresinden dışarıya sızan titrek bir gaz lambası ışığı vardı. Rıza, donmak üzere olan parmaklarıyla ahşap kapının pervazına tutundu. İçeriden kısık, zayıf bir öksürük sesi geliyordu. Rıza, hayatında ilk defa böylesine derin bir korkuyla, helal edilmeme korkusuyla o eski kapıya titreyen elini kaldırdı ve usulca vurdu. Rıza'nın titreyen elleriyle vurduğu ahşap kapı acı bir gıcırtıyla yavaşça aralandı. İçeriden vuran cılız gaz lambasının ışığı, gecenin karanlığını ve rüzgarda savrulan kar tanelerini zar zor aydınlatıyordu. Kapının eşiğinde omuzlarına eski, solmuş bir battaniye almış, beli iyice bükülmüş Şükrü amca duruyordu. İhtiyar adamın yorgun gözleri, fırtınanın ortasında duran bu perişan silüeti önce tanıyamadı. Kar ve buz tutmuş birbirine karışmış sakalları, paramparça olmuş kıyafetleri ve soğuktan morarmış yüzüyle Rıza, aylar önce cami kapısında göğsünü gererek yürüyen o kibirli tüccardan fersah fersah uzaktı. Rıza dudaklarını araladı ama dondurucu soğuktan ve içini kemiren utançtan sesi çıkmadı. Sadece dizlerinin bağı çözüldü ve Şükrü amcanın o yıpranmış çarıklarının dibine buz gibi karların üzerine yığılıp kaldı. "Benim," diyebildi hıçkırıklarının arasından, başını usulca öne eğerek. "Cami kapısında, seni kovan, sana dünyayı dar eden o zalim Rıza. Affet Şükrü amca, Allah rızası için affet. Kibrim kendi boynuma dolandı, her şeyimi kaybettim. Yanıp kül oldum da şu içimdeki vicdan azabının ateşi bir türlü sönmedi. Hakkını helal etmeden can veremem." Şükrü amca ayaklarına kapanmış, buz gibi karların üzerinde hıçkıra hıçkıra ağlayan bu adama uzun uzun baktı. Yüzünde ne bir zafer tebessümü ne de bir intikam alevi vardı. Sadece derin, engin bir şefkat ve Anadolu insanına has o tevekkül dolu sessizlik hakimdi. İhtiyar adam titreyen zayıf elleriyle Rıza'nın omuzlarından tuttu. Onu karların üzerinden usulca kaldırmaya çalıştı. "Kalk evladım, kalk," dedi o çatallı, yorgun sesiyle. "Böyle karda kışta kapı eşiğinde ağlanmaz. Gel, içeri gir, donacaksın." Rıza kulaklarına inanamadı. O, bu adamı tekme tokat kovmuşken Şükrü amca ona evinin kapısını ardına kadar açıyordu. İçeri adım attığında odanın sadece tek bir sobayla ısıtılmaya çalışılan, eşyasız buz gibi bir yer olduğunu gördü. Köşede vefat eden eşinden kalan boş bir yatak duruyordu. Şükrü amca Rıza'yı sobanın yanındaki eski ahşap sedire oturttu, kendi omuzlarındaki battaniyeyi çıkarıp titreyen Rıza'nın sırtına sardı. Ardından sobanın üzerinde tıslayan ibrikten bir tas sıcak su doldurup Rıza'nın donmuş, çatlamış ellerine tutuşturdu. Rıza, ellerindeki sıcak tasın buğusuna bakarken gözyaşları yanaklarından süzülüp suya karışıyordu. "Nasıl?" diye fısıldadı pürüzlü sesiyle. "Nasıl bana beddua etmedin? Nasıl beni bu kapıdan kovmadın? Ben senin eşine götüreceğin bir kap çorba parasına mani oldum. Ben senin onurunu kırdım." Şükrü amca sobanın karşısındaki tahta sandalyeye usulca çöktü. Ateşin cılız ışığı yüzündeki o derin çizgileri aydınlatıyordu. "Ben sana o gün o cami avlusunda hakkımı helal etmiştim Rıza," dedi sakin ve kucaklayıcı bir sesle. "Çünkü kibrin gözünü nasıl kör ettiğini, aslında ne kadar zavallı bir halde olduğunu görmüştüm. Benim ahım değildi seni yakan evlat. Kendi kibrindi, kendi hırsındı. Allah kulunun kalbindeki o zehri temizlemek için bazen dünyasını başına yıkar. Sen her şeyini kaybettin sanıyorsun ama yanılıyorsun. Sen asıl şimdi insanlığını buldun. O yanan kervanların, giden altınların hepsi bu dünyada kalacaktı zaten.
Ama şu an omuzlarında taşıdığın bu gözyaşları, bu pişmanlık seni asıl kurtaracak olan şeydir. Rıza bu sözler karşısında bir kez daha yıkıldı. Başını ellerinin arasına alarak sessizce ağlamaya devam etti. O dondurucu kış gecesi sadece kasabayı vuran bir fırtınanın değil, Rıza'nın kalbindeki o koca kibrin de sonu oldu. Rıza kaybettiği o devasa servetini bir daha asla geri kazanamadı. O eski şatafatlı günlerine hiç dönemedi. Ancak o geceden sonra Şükrü amcanın yanından hiç ayrılmadı. Ona bir evlat oldu, derme çatma evini onardı, kalan ömründe ona hizmet etti. Şükrü amca birkaç yıl sonra huzur içinde vefat ettiğinde Rıza kasabadan ayrılmadı. Kalan ömrünü yıllar önce kibirle yürüdüğü o tarihi caminin avlusunu süpürerek, gelen geçene tebessüm ederek ve kapıya gelen gariplere kendi kuru lokmasını bölüştürerek geçirdi. Kasaba halkı o eski acımasız tüccar Rıza'nın yerinde, şimdi gönlü zengin, başı eğik, sessiz ve vakur bir Rıza dede bulmuştu. Çünkü hayatta en büyük zenginliğin para değil, kırılmamış bir kalp ve temiz bir vicdan olduğunu ödediği o çok ağır bedelle öğrenmişti. İnsan hiçbir zaman ne oldum dememeli, daima ne olacağım demeliydi. Zira ilahi adaletin terazisi hiç şaşmaz, sadece doğru zamanı beklerdi. Kıymetli dostlar, kibrin ve bitmek bilmeyen hırsın insanı nasıl karanlığa sürüklediğine, vicdanın ve merhametin ise en büyük zenginlik olduğuna hep birlikte şahit olduk. Hayatın tam içinden ibret ve duygu dolu yepyeni hikayelerle bu yolda beraber yürümek, yüreğimize dokunan bu serüvenlerde yeniden buluşmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve o güzel düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla, merhametle ve iyilikle kalın.